Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Satrancını geliştirmek isteyen herkesin mutlaka taktik çalışması gerektiğini ve bunun önemini dile getirmiştik. Bu yüzden taktik çalışmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda açmazı belirlemeyi, açmazdan yararlanarak taş kazanmayı ya da rakip şahı mat etmeyi, eğer açmazda kalmışsak en iyi şekilde açmazdan kurtulma taktiklerini ve 3 hamlede mat çalışmalarını yapacağız. Eğer faydalı buluyorsak videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu durum bizleri oldukça motive ediyor. Şimdiki örneğimizde beyazlarız. 2 kale, fil, at var. Siyahların da aynı şekilde 2 kale, fil ve at var. Taşların azlığından ve çokluğundan daha önemlisi taşların etkinliği ve kritik bölgede ne kadar taşın olduğudur. İnceleyeceğimiz örnekte beyazların kaleleri aktif ve açık hatları tutmuş durumda. Siyah taşların kalelerin birbiriyle işbirliği yok ve beyaz at rakip hedeflere oldukça yakın. Videoyu durdurup hamleyi tahmin etmeye çalışabiliriz. Bu oldukça faydalı olacaktır. Evet, burada kalenin açık yoluna baktığımız zaman şahın olduğu dikeyde fil açmazla. Açmazdaki taş hiçbir yere hareket edemediği gibi hiçbir kareyi ya da taşı koruyamaz. Bu yüzden sarıyla işaretlediğim yerleri fil korumuyor, koruduğunu zannediyor diyebiliriz. Bu durumda fil F8'i korumasaydı mat ederdik ve kaleyle şah fil alamıyor çünkü açmazla. Açmaz sayesinde açmazdan yararlanarak mat etmiş olduk böylece. Şimdiki örneğimizde vezirler tahtada ve hafif taşlar var. Dikkat edersek sıra beyazlarda fil ve vezirin bataryası var. Batarya sadece şahın koruduğu zayıf piyonu hedef almış durumda. Bunu söyledikten sonra videoyu durdurup hamleyi tahmin etmeye çalışabiliriz. Bu bizim için daha faydalı olacaktır. Evet, burada vezir ve fil bataryasından söz etmiştik. Eğer G6'daki at olmasa vezir H7'den mat edecek. O halde G6'daki ata açmazdaki taş diyebiliriz. Eğer bu at açarsa mat edeceğiz. O zaman demiştik ki açmazdaki taş hiçbir yeri koruyamaz, hiçbir taşı yiyemez. Yani at fili aslında korumuyor. Bu yüzden kaleyle fili yersek at yiyemez, sonrasında mat ederiz. Burada da açmazdan yararlanıp taş kazandık. Daha siyahlar hatalı oynarsa buradan mat ettik. Şimdi bu konumu inceleyelim. Arkadaşlar dikkat edersek kale atımızı açmaza almış ve açmaza 2 taşla birden saldırıyor. Biz onu tek taşla korumuşuz. Daha başka korumaya gelecek taşımız maalesef yok. Burada açmazdan nasıl kurtulacağız? Anlatmak istediğimiz bu videodaki fikir açmazdan kurtulma yolları. O yüzden videoyu burada durdurup tahmin etmeye çalışabiliriz. Evet, hamlemizi tahmin ettiysek arkadaşlar, evet at açmazdı ama rakip şahın konumu çok kötü. Açacak hiçbir yeri yok. Güzel bir şah çeksek mat edeceğiz. O yüzden burada atı D3'e açabiliriz. Evet, veziri kaybettik ama sonrasında mat ettik. Yani açmazdan kurtulma yollarından bir tanesi de rakip şahın konumundan yararlanarak mat tehdidi oluşturmak. O yüzden kale at açıldığı zaman mat karesini korumak için F4'e gelmeli. Bu durumda da kalite kazandık. Yeri gelmişken şunu söylemek istiyorum. Kaleyi alırken karşılığında at ya da fil veriyorsak bunun adı kalite kazancıdır. Şimdi bu örneğimizi inceleyelim. Kale, fil ve vezirler var. Dikkat edersek kale açmazda kalmış. Açıldığı zaman, kale kaçtığı zaman veziri kaybediyoruz. Burada açmazdaki kaleyi nasıl kurtarabiliriz? Videoyu durdurup tahmin edebiliriz. Durum daha faydalı olacaktır. Daha sonra devam ettirebiliriz. Hamlemizi tahmin ettiysek açmazdan kurtulmanın yollarından bir tanesi de rakip şahın konumundan yararlanmak demiştik. Dikkat edersek rakip şahın kaçabileceği sadece tek bir kare var. Eğer ki son sıraya gelebilirsek mat olur. Bu yüzden kaleyi B3'e gelip açmazdan çekildik. Eğer veziri alırsa kötü bir hamle olur. Şah çektik. Veziri kapatsa bile bir daha şah, kale kapatsa bile bir daha şah ve son sırada rakip şahı avlamış olduk. Bu yüzden veziri kaçması gerek. Kaçtığı zaman tehdit altındaki kalemizi bırakmıyoruz. Kaleleri değiştik ve sonrasında buradan diğer kaleyi kazandık. Evet, şimdi bu örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. Beyazlarız ve ağır taşlar var. Uzun rok atılmış. Durum eşit gibi görünüyor. Sadece beyazlar bir piyon fazla. Ama daha önce de dediğimiz gibi kritik bölgedeki taşlar ve taşların etkinliği daha önemli.
Vezir ve kale batarya yapmışlar. Batarya olduğu zaman o hattaki kuvvet 2 katına çıktı demektir. Eğer D7'deki fil olmasaydı kaleyi alıp mat ederdik. Buradaki hamleyi bulmak için videoyu durdurup tahmin etmeye çalışabiliriz. Daha sonra hamlemizi belirledikten sonra videoyu devam ettirebiliriz. Eğer bunu yaparsak daha faydalı olacaktır. Evet, hamlemizi tahmin ettiğimize göre burada arkadaşlar önce şah çekiş hamlelerini düşüneceğiz. Vezir D7 şah. Şah kaçarsa zaten bir fil bir de kale kazandık. Bu yüzden vezir D7 hamlesine kale D7 yapması gerek. Eğer kale D7 yaparsa rakip şahın sadece yanlarda kaçabileceği kareler var. Eğer son sırayı istila edersek burada olduğu gibi yine bataryayla mat etmiş oluruz. Bu videomda paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer faydalı bulduysak kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.